Merhaba arkadaşlar. Bugüne kadar bilgisayarla ilgili onlarca hatta yüzlerce video çektik. Tam 11 yıldır video çekiyoruz. Bugün de onlardan birisini geç kalmış bir videoyu çekiyorum. Aslında buna benzer videolar var kanalımda ama bu kadar detaylı video hiç çekmedim. Bu video biraz uzun olabilir. Yani yarım saate kadar sürebilir. Evinde bilgisayar olan laptop olsun, masaüstü olsun herkesin bu videoyu baştan sona kadar izlemesini tavsiye ediyorum. Zira biraz sonra bu anakart üzerindeki bütün konnektörler üzerinden örnekler vereceğiz, uygulamalar yapacağız. Bu anakart yaklaşık 7-8 senelik anakart. Bu anakart üzerinden örnek vermeye çalışacağım. Asus Prime Z270A. Şimdi öncelikle şöyle arkadan başlayalım. Klasik anakartlarda sadece şurası var. Yani mikrofon, ses çıkışı ve ses girişi. Buradan herhangi bir 3.5 jack takarak ses sistemlerinden anakart üzerine ses gönderebilirsiniz. Bunlar da 5+1, 7+1 ses sistemlerindeki soketler takılarak bu kısımdaki özel ses kartı sayesinde 7+1 sistem ses verilebiliyor. En altta ilginç bir soket var. Şöyle baktığınız zaman içerisi boş gözüküyor. Yani günümüzde internet üzerinde kullanılan fiber optik teknikte burada bir ses aktarımı oluyor. İki cihaz arasında yani anakartla ses sistemi arasında buradan bir bağlantı yaparak daha kaliteli bir ses iletişimi yapabilirsiniz. Özellikle USB'lerle ilgili çok sorular alıyorum. Necdet abi anakartımın arkasında 3 çeşit USB var. Mavi, yeşil, kırmızı, siyah. Bu anakartta baktığımızda 2 çeşit USB var. USB 3.0, USB 3.1. USB 3.0 çıkmadan önce 2.0 vardı. Onların iç kısımları da siyahtı. Şu anda bu anakartta mevcut değil arkadaşlar. USB 3.2 ve USB 3.0'lara baktığımız zaman bunların da 5 GB'e kadar veri aktarım hızları olduğunu görebiliyoruz. Burada bir de yeşil port olduğunu görüyorsunuz. BIOS Flashback portu. Bu portu kullanarak anakartımızın BIOS'unu güncelleyebiliyoruz. Aynı zamanda oyun ekipmanlarımızı bu port üzerinden çalıştırdığımız zaman tepkime süresi daha iyi olduğu için oyunlarda bizim için avantaj sağlayacaktır. Her ne kadar anakartımızda kırmızı USB olmasa da kırmızı USB portlardan da kısaca bahsetmekte fayda var. Yüksek hızlı 3.2 gen 2x2 bu portlar genellikle 20 GB'e kadar veri aktarım hızını destekler. Oyun ekipmanlarımızı bu portlar üzerinden taktığımız zaman oyunlarda bizim için büyük bir artı sağlayacaktır. Anakart üzerinde bir adet de tip C çıkışı var. Anakartımızın çıkış portları da gayet zengin. DVI port, display ve HDMI port burada yerlerini almış arkadaşlar. Zaman zaman soruyorsunuz, bu ekran kartlarında da çok soruluyor. Ekran kartına da baktığımız zaman burada da aynı şey geçerli. Bir DVI port, 3 adet display, 1 adet de HDMI port olduğunu görüyorsunuz. Diyelim ki sizin böyle bir ekran kartınız var. Bunu da çok sık sorduğunuz için anakartın üzerine bir de ekran kartı eklemek istedim. Ekran kartınızın üzerindeki çıkış portları çok olabilir. Bu sizin kafanızı karıştırmasın. Monitörünüzdeki çıkışları hangisi uygunsa o kabloyu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Diyelim ki böyle bir anakartınız veya böyle bir ekran kartınız var. Eski monitör kullanıyorsunuz. VGA port var sadece. Buradaki portların hepsinden dönüştürme yapabiliyorsunuz. DVI'den da dönüştürebiliyorsunuz. Display'den de HDMI'den da dönüşüm yapabiliyorsunuz. Biraz sonra zaten burayı anlatımını bitirdikten sonra uygulamalar yapacağım. Anakart üzerine, ekran kartı üzerine takılabilecek bütün elimde olan donanımları burada sizlere teker teker uygulamalı olarak göstereceğim arkadaşlar. Diyelim ki burada bir dönüştürücü kullanacaksınız. Display porttan dönüştürmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Burada bir adet Ethernet portumuz var. 2 adet Ethernet portuna ihtiyacınız var. Ethernet çoğaltıcı kullanarak Ethernet portunuzu çoğaltabiliyorsunuz. Aynı zamanda USB'ler için de geçerli. Biraz sonra zaten uygulamasını yapacağım. Buradaki USB'lerin herhangi birisine USB çoklayıcı takarak istediğiniz kadar USB'lerinizi çoklayabiliyorsunuz. Nispeten eski bir anakart olduğu için burada bir de PS2 çıkışı var. Burada gördüğünüz gibi hem mor hem de yeşille temsil edilmiş. Yani dönüştürücü kullanarak hem mouse hem de klavye, yani eski tip klavyeyi buradan takıp anakartımızın üzerinden çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Burada anlatacaklarım bu kadar. Videonun bu kısmında bugüne kadar üretilmiş olan bilgisayar çıkışlarından da kısaca bahsetmek istiyorum. Bilgisayarlar ilk hayatımıza girdiğinde VGA ile birlikte geldi. Tarih 1987. IBM tarafından tanıtıldı. Sinyal türü analog olarak geldi. Kapasite maksimum 1920-1080 çözünürlük. Düşük kalite genellikle 640, 480 veya 800x600 çözünürlüklerde kullanıldı. VGA portlardan sonra DVI portlar üretildi.
Bugüne kadar üretilmiş bütün ekran çıkışlarına baktığımız zaman hepsi tek standart olduğu halde her nedense DVI işi karıştırdı. Tam 5 adet standartla birlikte geliyor. DVI Single Link, DVI I Dual Link, DVI I A, DVI D Single Link, DVI D Dual Link. Gidip bir elektronik mağazasından bir kablo aldınız, eve geldiniz veya internetten satın aldınız. Evinize geldi, taktığınız zaman uymayacaktır. Bu tarz bir kabloya ihtiyacınız olduğu zaman mutlaka monitör ve ekran kartı çıkışındaki DVI portunu iyice incelemeniz gerekiyor. Çünkü hepsinin yapısal özellikleri farklı. Birbirine kesinlikle uymayacaktır. VGA'dan bahsettik, DVI'den bahsettik. Daha sonra HDMI çıkıp geldi ve her şey değişti. HDMI üzerinden sadece görüntü değil, aynı zamanda cihazlar üzerine, örneğin bir televizyona bağlantı yaptığımız zaman televizyon hoparlöründen bağlantı kurduğumuz cihazdaki sesleri alabiliyoruz. 2003'ten bu yana HDMI kullanıyoruz. HDMI teknik yapısı her ne kadar tek standart olsa da HDMI'da da sürümler arası hız farkları meydana gelebiliyor. Örneğin HDMI 1.4'te 4K 30 Hz, HDMI 2.0 4K 60 Hz, HDMI 2.1'de 10K 120 Hz'e kadar veri transferi yapabiliyoruz arkadaşlar. HDMI'nin en büyük dezavantajlarından birisi kablo boyu uzadıkça maalesef çözünürlük ve kalitede o oranla düşüyor. Yani mümkün olduğu kadar standart kablo kullanmakta fayda var. HDMI'den sonra hayatımıza giriş yapan display portlar aşağı yukarı HDMI porta benzer bir soket yapısına sahip olmasına rağmen farklılıklar gösterebiliyor. Üzerinde buton var. Butona basıp o şekilde çıkarıp takmanız gerekiyor. Display 1.2'de 4K 60 Hz, Display 1.4'te 8K 60 Hz, Display 2.0'da 16K 60 Hz'e kadar veri transferi yapabiliyoruz. Aynı zamanda DisplayPort'un şöyle bir avantajı var. Çoklu monitör desteği, daha yüksek çözünürlük ve yenileme hızı, dezavantajı ise HDMI kadar yaygın değil maalesef. Yani günümüzde kullandığımız monitörlerin hemen hemen büyük bir çoğunluğunda maalesef HDMI ve DVI geliyor. Bu da büyük bir dezavantaj bizim için. Daha sonra 2008'de mini DisplayPort hayatımıza girdi. DisplayPort'la hemen hemen aynı çözünürlüklere, aynı veri hızlarına sahip. Daha sonra bu bağlantı türünden vazgeçildi. 2011'e geldiğimiz zaman Thunderbolt'u tanımış olduk. Sinyal türü dijital USB. Dijital USB cep form faktörüyle birleştirildi. Thunderbolt 1 10 GB, Thunderbolt 2 20 GB, Thunderbolt 3 ve 4 40 GB 8K monitör desteğiyle hayatımıza giriş yapmıştır arkadaşlar. Son olarak USB'lere baktığımız zaman USB 2.0'lar hayatımızda uzun süre kaldı. Daha sonra USB 3.0'lar çıktı. 3.1'e baktığımız zaman 10 GB, 3.2 20 GB, USB 4'e baktığımız zaman tam 40 GB saniye veri transferine sahip arkadaşlar. Şimdi gelin buradaki portlara da bakalım ve devam edelim. Özellikle anakart üzerindeki headerlerden bahsetmek istiyorum. Soketlerin diplerine baktığımız zaman buradaki headerların ne anlama geldiğini görebiliyoruz. Kasa fan, CPU fan, bu kısma CPU yani işlemci fanımızı takıyoruz. Bu kısımda bir de pompa yazan header var. Buraya da sıvı soğutma kullandığımız zaman pompamızın soketini buraya takabiliyoruz. Bir adet de kasa fanı bu yan tarafta yer alıyor. Anakartlarda en önemli soketlerden birisi eATX 12 volt girişi. Bu girişte işlemcimizin beslemesini sağlıyoruz. Bu kısma taktığımız kabloyu gayet dikkatli takmalıyız. Zira gevşek kaldığı zaman bu kısımda yanma meydana gelecektir. Hem soketimiz hem de kablomuz arıza görecektir. Aynı zamanda buradaki bir sıkıntı işlemciye de zarar verebilir ilerleyen dönemlerde arkadaşlar. Özellikle bu iki soketi takarken gayet dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Anakartlarda en önemli bağlantı noktalarından birisi de 24 pin bağlantı noktası. Burayı da takarken gayet dikkatli takmanız gerekiyor. Gevşek kaldığı zaman kısa devrelere yol açabiliyor. Anakartımıza baktığımız zaman 4 adet RAM slotu olduğunu görüyorsunuz. İkisi gri, ikisi siyah. Bu anakartımız 2 kanal RAM desteğine sahip. 4 adet RAM taktığınız zaman buradaki kanallara dikkat etmeniz gerekmiyor. Yani RAM'lerinizin hepsi aynı cins, aynı türse RAM'lerin sıralamasına dikkat etmenize gerek yok. Direkt RAM'lerinizin hepsini takabilirsiniz. Diyelim ki 4 adet RAM takacağız anakartımıza. 2 adet 3200 MHz RAM'iniz var. Onları siyah slotlara takıyorsunuz. 2 adet de 3600 MHz RAM'iniz var. Onları da gri slotlara takarak kanalları bu durumda düzgün bir şekilde oluşturmuş oluyorsunuz. Tabi bu işlemleri yaparken anakartınızın modelini internet üzerinden aratarak RAM slotlarının özelliklerini öğrenebilirsiniz. Kaç GB, kaç MHz'e kadar RAM desteklediğini
istediğini site üzerinden öğrenebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bir alüminyum parça var. Bunun vidasını açarak buradaki çipi sizlerle paylaşmak istiyorum. Eski anakartlarda kuzey ve güney olarak 2 adet çip vardı. Yeni nesil anakartlarda bu çipler teke düşürüldü. Burayı özellikle söktüm. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada bir termal ped var. Bu termal pedi ara ara değiştirmekte fayda var. Biraz sonra ben değiştireceğim. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi aşırı derecede bir tozlama meydana gelmiş. Rutubetli bir ortamda çalıştırdığınız zaman buradaki tozdan dolayı, rutubetten dolayı kısa devreye yol açabilir. Şimdi açmışken bir temizlik yapalım. Yeni nesil anakartlarda bu soğutuculardan çok miktarda bulunuyor. Onların da altlarını zaman zaman söküp kontrol edip termal pedlerini değiştirip ve toz temizliği yapmanızı sizlere tavsiye ediyorum. İncelemeye kaldığımız yerden devam edelim. Şu remleri yerine takalım. Hızlı bir şekilde diğer bağlantı noktalarına da bakalım. Daha sonra birkaç uygulama yapacağız. Onları da yapalım. Videomuza son verelim. Ve bu anakartta gördüğünüz gibi 6 adet SATA port var. Gelişmiş anakartlarda bu çok sayıda olabiliyor. 10-12 adet olanlar var. Daha fazlasını görmedim ben. Diyelim ki 6 adet SATA portunuz var. Kasanızda çok sayıda hard disk takmak zorundasınız veya diğer donanımlar var, SATA donanımları. Onları taktığınız yer kalmadı. SATA çoklayabilir miyiz Necdet abi? Çok soru geliyor. Tabii ki çoklayabilirsiniz. Anakartınız üzerinde fazladan PCI Express slotlar varsa bunlar için özel üretilmiş adaptörler var. Şu anda elimde o donanımdan olmadığı için buradan bir örnek verebilirim. Bu USB çoklayıcı. Diyelim ki 4 adet daha SATA porta ihtiyacınız var. SATA portlarınızı istediğiniz kadar artırabilirsiniz arkadaşlar. Hazır çoklayıcılardan bahsetmişken şöyle bir çözüm de yapabilirsiniz. Çok sayıda PCI Express slot varsa değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde bir aparat alarak USB kabloyla bunu burada herhangi bir boş slota takıyorsunuz. Kasanın pencerelerinden çıkararak dışarıdan herhangi bir USB çoklayıcıya takarak bu USB çoklayıcı üzerine baktığım zaman burada bir 5 volt adaptör girişi var. Özellikle beslemeli USB çoklayıcıları almanızı tavsiye ediyorum. Zaman zaman yorumlarda soruyorsunuz. Necdet abi USB çoklayıcı aldım. Sadece ikisi çalışıyor. Bunun sebebi güç yetmezliği. Bu şekilde güç beslemeli USB çoklayıcıları kullanarak bu durumdan kurtarabilirsiniz. Çok sayıda USB'ye ihtiyacınız varsa böyle 16'lı daha çok olanları da var bunların. Anahtarlı istediğiniz zaman karşılığındaki anahtarı açarak kullanabiliyorsunuz. Bu ürünleri kullanabilmemiz için özel kablolar dizayn edilmiş. Bunları takıyoruz. 12 volt 7500 miliamperlik bir adaptörle bu cihazı besleyerek anakart üzerindeki herhangi bir USB'ye takarak bu durumda sağlam bir adaptörle besleme yaparak tam 16 adet kaliteli USB çıkışı elde edebiliyoruz. Aynı zamanda Mac olsun, laptop olsun, masaüstü bilgisayarlarda yeni sistem DAC'lar var bildiğiniz gibi. DAC istasyonlar üzerinde çok sayıda çıkış giriş elde edebilirsiniz. Örnek verecek olursak benim elimde onun mini bir versiyonu var. Anakart üzerinde tip C sokete taktıktan sonra 1 adet HDMI, 2 adet USB 3.0 kart okuyucu ve aynı zamanda 1 adet de tip C çıkışı. Her şeyden önemlisi burada bir de Ethernet port bize veriyor. Basit çözümlerle anakartınızı daha fonksiyonel hale getirebiliyorsunuz. Diyelim ki anakartınız eski bir anakart. Yatırımda yapmak istemiyorsunuz ama M.2 SSD veya M.2 takmak istiyorsunuz. Bu şekilde PCI Express slot üzerinden M.2'lerinizi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu gördüğünüz M.2 SSD. M.2'mizi kart üzerine taktıktan sonra anakart üzerindeki PCI Express slotlarını takıyoruz. Anakartınız çok eski bir model anakart ise maalesef bu dönüştürücülerle M.2'nizi anakarta tanıtamıyorsunuz. Bunun için bu karta ait driver'ı internet üzerinden bulup indirip yüklemeniz gerekiyor. Özellikle BIOS yazılımınız eski bir BIOS yazılımı varsa dönüştürücüyle kartı maalesef anakartınıza fazla da tanıtamıyorsunuz arkadaşlar. Anakartımızın en yoğun soket header bölümü burası. Burada çok sayıda girişler çıkışlar var. Bunlardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Bazı anakartlarda burada bir anahtar var. Bu anahtar da çok önemli anahtarlardan birisi.
Örneğin RAM'lerinizi değiştirdiniz, yükselttiniz. XMP ayarları için BIOS'a girmenize gerek yok. Buradan XMP ayarlarını bu anahtar üzerinden açıp ve kapatabiliyorsunuz. Hemen yan tarafta beyaz bir soket var. Ekstra fan soketi. Buradaki fan soketleri dolduktan sonra diyelim ki kasanıza ek fanlar takacaksınız. Bu kısma takılan özel fan çoklayıcılar var. Buraya takarak kasanızın değişik bölgelerine fanları ekstradan ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni model kasalarda USB 3.0 panel üzerinde genelde 1 ve 2 adet olabiliyor. Burada da 2 adet USB 3.0 var gördüğünüz gibi. Anakart üzerinde USB 3.0'ı bulup tırnaklara dikkat ederek dikkatli bir şekilde takıyoruz. Bu durumda anakart üzerine 2 adet USB 3.0 taşımış oluyoruz. En önemli kablolardan birisi de Audi kablosu. İç kısımlarında dolu pinler var. Bu dolu pinleri boş pinlere denk getirerek bu şekilde taktığınız zaman sorunsuz bir şekilde ses ve mikrofonu kasa üzerindeki panele taşımış oluyoruz arkadaşlar. 2 adet de USB 2.0 var. USB yazan kablomuzu dolu kısmına dikkat ederek buradaki soketine dikkatli bir şekilde takıyoruz. Panelden gelen reset butonu, power butonu ve 2 adet durum ledleri var burada. Bu soketlerin takılımı gayet kolay çünkü üzerlerinde hangi soketi hangi pine takacağımız belirtilmiş. HDD LED'i takalım. Bu pinlerin karşılığında LED olduğu için artı eksiler vardır. Pinlerde ve soketlerde artı eksi belirtilmiştir. Buralara dikkat ederek artı ve eksi yönde soketlerimizi yerlerine takıyoruz. Reset sivi, power sivi olarak soketlerimizi doldurduk arkadaşlar. Hazır buraya gelmişken sorulan sorulardan birisine de cevap vermek istiyorum. Zaman zaman soruyorsunuz, Necdet abi power butonum bozuldu, nasıl değiştireceğim? Bir şekilde bu paneli söküyorsunuz. Arka kısımda şöyle tırnaklar var. Sağa sola açarak butonu çıkarıp tabii ki bu aşamada bir lehim makineniz yani havyanızın olması gerekiyor. Kabloları buradan lehimleyerek butonunuzu yenisiyle değiştirebilirsiniz. Ya da buradaki reset butonunu power butonu yerine kullanabilirsiniz. Buradaki yapmanız gereken iş reset butonuyla power butonunun yerlerini değiştirmek olacaktır. Reset butonu fazla aktif kullanmadığımız için bu şekilde idare edebilirsiniz. Şimdi diyeceğim Necdet abi reset atmak gerekirse ne yapacağız? Power butonuna uzun süreli bastığınız zaman zaten bilgisayar bir şekilde reset atıyor, kapanıyor. Kasaya fan taktım, RGB fan taktım. Nasıl kontrol edeceğim? RGB fan taktığınız zaman mutlaka RGB kontrol devrenizin olması gerekiyor. Bu kasanın arayüzü alt kısmında var. Buradaki butona basarak fanlarınızı ve ledlerinizi ayarlayabiliyorsunuz. Power Molex'ini taktıktan sonra kasa üzerindeki fan soketlerini buradaki soketlere takarak otomatik olarak buradaki butona basarak yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu pinlerin yanında bir adet kasa fan var ve en önemli pinlerden birisi de clear pini. Burada 2 adet pin var gördüğünüz gibi. Bu tarafa geliyoruz. Buraları anlatmıştık zaten. En çok merak edilen soketlerden birisi de burası TMP soketi. Bu soket üzerinde internet üzerinden satın alacağınız TMP modülleri var. TMP modülünü alıp buraya taktığınız zaman anakartınızın TMP desteğine kavuşturmuş oluyor. Yan tarafta çok merak edilen bir soket daha var. Beyaz soket RGB 12 volt yazıyor. 12 voltluk RGB ledlerinizin fanlarını buradaki bu şekilde bir çoğaltıcıyla fanlarınızı bu 12 volt bölgesinden besleyebilirsiniz. Buraya bir şeye dikkat ediyoruz. Bu fanların fan voltajı 12 volttur. RGB voltajı 5 volttur. Kesinlikle 5 voltluk RGB'lerinizi bu bölgeden takmıyorsunuz. Üzerine baktığımız zaman 12 voltluk bir soket olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Enteresan bir soket daha var. Bu da genelde soruluyor. Necdet abi anakartımda komport var. Bu ne işe yarıyor? Bu günümüzde fazla kullanılmasa da bu anakart eski bir anakart olduğu için burada komport soketi de yer alıyor. Komport soketi eski tip bilgisayarlarda, eski tip anakartlarda, değişik yazıcılarda, printerlerde falan kullanılan bir port çeşidi. DB9 seri port diye geçiyor. Aynı zamanda bu bağlantı noktasını kullanarak eski tip uydu cihazlarına yazılım atabiliyorduk. Önemli soketlerden birisi de TPM soketi. Bu soket varsa çok şanslısınız. Zaman zaman bilgisayarıma Windows 11 kuramadım gibi şikayetler alıyorum. Bu soket için üretilmiş özel bir modül var. Onu internet üzerinden anakartın modelini yazarak satın alıp buraya taktığınız zaman özellikle Windows 11'den sonra mutlaka bu TMP modülü isteniyor bizden. Yani Windows 11'i kurabilmemiz için bu modüle sahip olmamız gerekiyor. Özellikle güvenlik gereksinimi yüksek olan kullanıcılar veya işletmeler için önemli bir donanım olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Anakartımızın iç kısmına girdiğimiz zaman burada da önemli 2 adet soket var. Bunları da anlatalım. Uygulamalara geçeceğiz. 9 pinden oluşan bir header grubu var. Bu soket kullanıcıları fazla da
ilgilendirmiyor doğrusu. Anakart tamircilerinin bu kısımdan dijital bir kart takarak anakart üzerindeki olası RAM arızaları, işlemci arızaları, belli başlı köprü gibi buradaki kritik donanımlarla ilgili arıza kodlarını bu soket üzerinden alıyorlar. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi BIOS yazılım çipleri var. Bu çiplere de bu soket üzerinden ulaşılıp yazılım yüklenebiliyor. Ve önemli soketlerden birisi de burada yer alıyor. TB header diye geçiyor. Thunderbolt'tan bahsetmiştik. Bu şekilde PCI Express slot üzerinden takılan Thunderbolt dönüştürücüleri var. Bu dönüştürücüyle bu soket arasına bir kablo takılarak buradaki Thunderbolt kartımızın yönetim soketi, header'ı diyebiliriz bunun için arkadaşlar. Aşağı yukarı buradaki bütün soketleri anlattık. Şimdi gelin anakartımıza güç verelim. Birkaç uygulama yapalım ve kabloları nerelere nasıl takacağız, nelere dikkat edeceğiz onları da görelim. Bu uzun videoya son verelim. Diyelim ki kasanıza ekstra RGB'li fan takmak istiyorsunuz. Bu özel fanları anakart üzerinden maalesef takmanız mümkün değil. Bu fanları kullanabilmemiz için bu şekilde özel kartlar mevcut. Bunları internet üzerinden satın alabilirsiniz. Kumandalı olanları da var, butonlu olanları da var. Hem butonlu hem kumandalı olanları da var. RGB kontrol devresi üzerinden, Molex'ler üzerinden bu şekilde voltaj veriyoruz. RGB fanları ve RGB ledleri kontrol etmek istiyorsanız ya bu şekilde bir kumandanız olacak. Kumandanız yoksa 2 pinden oluşan led CV var. Anakartınızın üzerindeki reset soketinden söktüğünüz kabloyu buraya takıyorsunuz. Bu durumda bu kartın üzerinden RGB'lerinizi reset butonuna basarak değiştirebileceksiniz. Şöyle bir denemesini yapalım. Fanımız harekete başladı. Bunu da kasamıza taktığımız şerit led olarak kabul edelim. Her tıkladığımızda RGB hareketlilikler değişecektir. Aynı zamanda basılı tuttuğumuz zaman RGB'leri kapatacaktır. Sadece fan dönmeye devam edecektir. Tekrar bastığımızda RGB'lerimiz çalışacaktır. Bunu çok soruyorsunuz. Ondan üzerine çok durdum. Necdet abi kasam için RGB led döşedim veya RGB fan satın aldım. Buradaki animasyonları değiştiremiyorum. RGB ledlerinizi kasanızdaki panel üzerinden değiştirebilirsiniz. Az önce 12 volt led soketinden bahsetmiştim. Şu anda RGB değil de bu şekilde bir led ile test yapacağız. RGB'den gelen artıya artı kablomu bağlayacağım. RGB led mantığında olduğu gibi yanıp sönmeye başladı. Bu soketi kullanarak bu şekilde bir RGB kontrol devresine gerek kalmadan anakart üzerindeki bu soketi kullanarak kasanızın içerisine RGB led döşeyerek aynı zamanda anakart modelini yazarak internet üzerinden RGB led kontrol yazılımını indirerek bu ledleri masa üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaman zaman şöyle sorular da geliyor. Necdet abi USB'lerden kaç amper geliyor, kaç volt geliyor? Onu nasıl anlarız? Bu şekilde USB amper volt ölçen cihazlar var. Basit cihazlar piyasada satılıyor. 5.21 volt ve 1 amper bir çıkış verdiğini buradan okuyabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir mouse'umuz var. Bu mouse'un kaç amper çektiğini merak ediyoruz. Az önce akımımız 0.1'di. Şu anda 0.3'e kadar çıktı. Burada takılan bütün cihazların değerlerini görebilirsiniz. Az önce dönüştürücülerden bahsetmiştik. Elimde çok da fazla dönüştürücü yok. Olanlardan kısaca bahsetmek istiyorum. VGA bir monitörünüz var. Anakartınızda, ekran kartınızda DVI çıkış varsa bu şekilde DVI'den VGA dönüştürücü portları buraya takarak buradaki vidaları sıkarak görüntüyü buradan DVI'den VGA'ya dönüştürebiliyoruz. Ya da ekran kartınızın üzerindeki veya anakartınızın üzerindeki HDMI portu DVI'ye dönüştürebilirsiniz. Yani HDMI'dan VGA'ya, VGA'dan HDMI'ye, display'den HDMI'ye gibi bütün dönüştürücüler piyasada satılıyor bunlar. Satın alıp kullanabilirsiniz. Özellikle DVI tarafı çok sıkıntılı. Burada dediğim gibi 5 adet bağlantı türü var. Bu 5 yapının da pin yapıları farklı olduğu için maalesef birbirine uymuyor. Az önce buradaki PS2 çıkışından bahsetmiştik. Piyasada satılan basit dönüştürücüler var. Diyelim ki burada bir adet USB'ye ihtiyacınız var. PS2 soketini de USB'ye dönüştürüp buradan mouse klavyenizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde çözümler üretebilirsiniz. Anlat bitmiyor. En son olarak Necdet abi benim böyle bir kameram var. Bilgisayarımda görmek istiyorum. Camlink kullanarak bunu da göstereceğim ve videomuza son vereceğiz arkadaşlar. Kameramızı bilgisayara takıp canlı yayın yapmak istiyoruz. Nasıl yapacağız? Bu tarz kameraları maalesef USB'den direkt bağlayamıyorsunuz. Camlink cihazları var. Bunları alıyoruz. Ama eski anakartlara maalesef bu sistem uymuyor. Mutlaka anakartınızın üzerine 3.0 üstü USB bağlantı noktası olması gerekiyor. Bunun bir tarafı HDMI, diğer tarafı USB 3.0'a takıyoruz.
Kameramızın bağlantı ara birimine baktığımız zaman HDMI, mikro HDMI olduğunu görüyoruz. Buradan takıyoruz. Mini HDMI de olabilir. Yani o zaman HDMI, mini HDMI bir kablo alıp taktıktan sonra OBS üzerinden ayarlardan cam linki görüyorsunuz ve yayına başlıyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Şu hard disklerle ilgili de bir şey paylaşmak istiyorum. Zaman zaman çok soru geliyor. Bununla ilgili birkaç video çektim ama yine de sorular gelmeye devam ediyor. Necdet abi, laptopumdan çıkma bir hard disk var. SSD var. Ben bunu masaüstü sisteme takabilir miyim? Tabii ki takabilirsin. Buradaki donanımların boyutları hiç önemli değil. Bu 3,5 inç, 2,5 inç hard disk, 2,5 inç SSD. Bunların arayüz kısımlarına baktığınız zaman üçü de birbiriyle aynı. Bu donanımları masaüstü sistemlere dahil etmek çok basit. Buna da uyacaktır. Aynı şekilde SSD'ye de uyacaktır. 2,5 inç laptoplarda kullanılan hard diske de uyacaktır. Zaten diğer bağlantı noktaları da standart. SATA port üzerinden hepsi bağlantı kuruluyor. Aynı SATA ile bütün donanımları kullanabiliyoruz. Hard diskimizi laptoptan çıkarıp masa üstünde kullanabilir hale getiriyoruz. HDMI kablo soketlerinin herhangi bir koruma, mandal vesaire yok. Display portlardan sonra bu durum tamamen değiştirildi. Burada tırnak var. O tırnaklara bastığınız zaman aşağı düşüyor ve geri çektiğiniz zaman çıkıyor. Kesinlikle bunu zorlamıyoruz. Zorlayıp çektiğiniz zaman hem kabloyu bozuyorsunuz hem de buradaki display porta büyük zararlar verebiliyorsunuz. Bunu çıkarırken mutlaka buradaki butona basıp bu şekilde çıkarıyoruz. Aynı şey ekran kartında ve monitörde de dikkat edilmesi gereken olay. Görüyorsunuz, çekiyorum, kesinlikle çıkmıyor. Mutlaka buraya dokunmanız gerekiyor arkadaşlar. Çok sorulan sorulardan birisi anakartıma interneti kablosuz nasıl bağlarım? Bu şekilde çözümler de var. Aynı zamanda PCI Express slot üzerinden takılan bu şekilde kartlar var. Anten kablolarını bu kısma takıyorsunuz ve anakartınız wireless'li bir anakarta dönüşmüş oluyor. Ya da dediğim gibi bu şekilde direkt USB'den takarak sürücülerini yükleyerek anakartınızı wireless'li bir hale kolay yoldan getirmiş oluyorsunuz. Benim tavsiyem, kaliteli bir internet kullanmak istiyorsunuzsa mutlaka bu şekilde kartlı wireless adaptörleri tercih etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok sorulan sorulardan birisi de anakart üzerindeki ses çıkışlarından ses alamıyorum. Bunun birkaç sebebi olabilir. SMD sigortalar, kondansatörler vesaire komponentler var ya da ses çipi üzerinde herhangi bir sıkıntı olmuş olabilir. Bu şekilde ses kartları satılıyor. PCI Express slot üzerinden takılanlardan satın alıp takıyorsunuz ve ses portları buraya geliyor. Sesinizi alabilirsiniz. Ya da bu işi USB'den kolay bir yöntemle çözebilirsiniz. Bu şekilde ses kartları var. Üzerinde hem mikrofon hem de hoparlör çıkışı var. Yani hoparlöre veya kulaklığınızı takarak kullanabilirsiniz. Ya da bu şekilde kablolu olanları var. Bunu da buraya takıyorsunuz. Hem mikrofonunuzu hem de kulaklığınızı buradan takarak sesinizi kullanabiliyorsunuz. Elimden geldiği kadar çok sayıda sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Aynı zamanda Necdet abi, anakartıma Bluetooth nasıl eklerim? Çok basit. Onun da bir sürü yöntemi var ama en kolay yöntemi bu şekilde Bluetooth modüller satılıyor. Bunu alıyorsunuz. Buradaki herhangi bir USB'ye takıyorsunuz. Driver'ını yüklüyorsunuz. Anakartınız Bluetooth'lu bir hale gelmiş oluyor bu durumda. USB'ler sıkışık birbirine ve USB'nizi taktığınız zaman ikinci USB'yi takamıyorsunuz. Bu şekilde USB yönlendiriciler var. Bunlardan alarak USB'nizi, yani buradaki USB'den uzağa çekmiş oluyorsunuz bu durumda. Bu sayede buradaki USB'yi rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yan tarafa çıkardım. Çözümler üretebilirsiniz. Diyelim ki elinizde eski tip klavye mouse var. Kullanmak istiyorsunuz. Nostalji yaşamak istiyorsunuz. Bu şekilde USB PS2 dönüştürücüler var. Bunu buradan USB'ye takıyorsunuz. Hem klavyenizi hem de mouse'unuzu aynı anda buradaki çıkışlara takarak kullanabiliyorsunuz. Ne kadar işinize yarar bugünkü ortamda bilemiyorum. Aynı zamanda tip C üzerinden çözümler de mevcut. Tip C üzerine takacağımız bu soketle bir adet tip C çıkışınız var. Bunu ikiye dönüştürebilirsiniz. Bu şekilde aparatlar satılıyor. Bir tarafından kulaklığı takıyorsunuz. Diğer taraftan da telefonunuzu şarja takabiliyorsunuz. Videonun başlarında bu USB çoklayıcıdan bahsetmiştim. PCI Express üzerinden takıyorsunuz. Böyle bir kabloyla bunu kasanın dışarısında herhangi bir yere vidalayarak
buradaki USB'yi kullanabilirsiniz. Aynı zamanda USB kablo üzerinden buradaki bir adet USB 3'lü, 4'lü, 8'li, 16'lı USB portlara aktararak PCI Express slotu üzerinden USB'lerinizi çoğaltmış oluyoruz arkadaşlar. Günümüzde her ne kadar VGA kablo kullanmasak da bunu da zaman zaman uzatmanız gerekebilir. Özellikle eski televizyonlarda VGA çıkışı olduğu için uzun bir kabloya ihtiyacınız olabilir. Uzun kablonuz yok diyelim. 2 adet kısa kablonuz var. Bu şekilde birleştiriciler kullanarak bu kabloların ikisini birbirine birleştirerek uzun bir kablo elde edebilirsiniz. Takarak buradaki vidaları sıkarak 3 metrelik kablonuzu 6 metreye, 2 metreliği 4 metreye, 5 metreye de 10 metreye kadar bu sayede uzatabiliyorsunuz. Çok sorulan sorulardan birisi de kasamın herhangi bir yerine hard disk üzerine veya SSD üzerine veya buradaki çip üzerine bir fan yerleştirmek istiyorum. Ama anakart üzerindeki bütün fan konnektörleri dolu. Bunun bağlantısını nasıl yaparım? Power supply'den gelen kablolarınız renkli ise çok kolay işiniz. Bu durumda güç kaynağından gelen kabloları kullanmanız gerekiyor. Mutlaka power supply üzerine çok sayıda Molex veya SATA kablo boş olabilir. Kullandığınız güç kaynağının kablosu eski tip bir kabloysa zaten renkler belli. Sarı 12 volt, siyahlar eksi yani kurant, kırmızılar 5 volt. Fanınızın üzerindeki voltaja bakıyorsunuz. Örneğin bu fan 12 voltta çalışıyor. Bu durumda kırmızıyı sarı kabloya takıyoruz tam karşısına. Siyahı da ortadaki siyah kabloların karşısına gelecek şekilde takıp bu şekilde bu kısmı bantlayarak fanınızı rahat bir şekilde çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Yeni model güç kaynaklarında işler biraz sıkıntılı. Çünkü buradaki renklerin hepsi siyah. Ya bu şekilde bir avometre alıp buradaki kabloları ölçüyorsunuz. Siyah probumuzu ortadaki konnektörlerden birine takıp buradan bakabilirsiniz. Burası 5 volt, diğer tarafta 12 volttur zaten. Bu durumda ne yapıyoruz? Fanımızı 12 volt konnektörü burası olduğuna göre kırmızıyı buraya takıyoruz. Siyahımızı da ortadaki kablolardan birisine taktığımız zaman fanımız dönmeye başlıyor. Bunu buradaki çiplerin üzerine, hard disklerin üzerine, bazen donanımlar ısınabiliyor veya kasanın herhangi bir yerine koyarak kasanızı ekstradan bir fana kavuşturabilirsiniz buradaki Molex'leri kullanarak. Diyelim ki bu şekilde multimetreniz yok. Nasıl öğreneceğiz buradaki 12 voltu? Kesinlikle 5 voltluk bir led ile denemiyoruz arkadaşlar. 5 voltluk led ile deneme yaptığınız zaman 5 voltu 12 volta taktığınız zaman maalesef LED'i patlatacaktır. Şerit LED bularak veya herhangi bir grup LED de olabilir 12 voltta çalışan. Eksisini ortadaki herhangi bir konnektöre takıyorsunuz. Daha sonra deneme yapıyorsunuz. Buraya taktık, gördüğünüz gibi yanmadı. Eğer bu 5 volt olsaydı buradan yanacaktı. Çünkü burası 5 volt ama 5 voltluk bir LED'i siz 12 volta taktığınız zaman maalesef patlayacaktı. Şu anda LED'imiz yanmaya başladı. Burası bu durumda 12 volt olduğunu öğrenmiş olduk. Buraya bir işaret de koyabilirsiniz. Şuraya kalemle kafanız karışmaması için. Yani bu durumda buradaki Molex'leri kullanarak kasanızın içerisine led döşeyebilirsiniz. Fan bağlantısı yapabilirsiniz veya herhangi bir 12 voltluk voltaja ihtiyacınız vardır. Dışarıda kullanmak istiyorsunuz. Onu da buradan anakarta zarar vermeyecek şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Bir şey unuttum mu? Şöyle bakıyorum da masanın üzeri bir hayli kalabalık. Unuttuysam da kusura bakmayın arkadaşlar. Gerçi o kadar şeyi anlattık ki bu video biraz uzun oldu. Uzun olmasının sebebi de buradaki her şeyi bir videoda anlatmaya çalışmamdan dolayı oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buna benzer bilgisayarla ilgili çok sayıda videolar gelmeye devam edecektir. İşte bu videoları, geçmişte çektiğimiz videolarımızı, gelecekte çekeceğimiz videolarımızı izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın. Geleceği burada gör, benimle keşfedin, her şey mümkün, haydi gel. Teknolojinin ritmi, devreler ve ekranlarla dolu. Kanalımda buluşuyoruz her zaman, yeni bir yolu. Her video bir kod dizisi, her melodi bir sistem. Teknoloji dünyasında ritim durmaz, ilerler.